Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı oldukça kolay motifli bir çantanın tarifiyle geldim. Toplamda 16 tane motifi örüp hazırlıyoruz. Burada hem örüp hem de birleştirmesini yapıyorum. Aynı zamanda çantanın ağız kısmına sık iğne gidip ve çantanın tabanını da göstermek istiyorum. Bakın çok kolay bir yapımı var. Sadece sık iğneden oluşuyor. Burada sık iğnelerimizi git gel yaparak dikdörtgen bir taban oluşturup çantamızı kolay bir şekilde bu kısmı birleştiriyorum. Ben burada yine ipiyle örgü kulp yaptım. İsterseniz hazır kulp da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde de bir aksesuar uyguladım. Buradaki aksesuar ve çantanın astarını aynı renk yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çantamızın içi oldukça derin kullanışlı bir çanta. Astar olarak da keten kumaş kullandım. Karşılıklı bakın cep yaptım. Ve orta kapanma yerinde mıknatıslı çıt çıt diktim. Ben burada çantanın ebatını bakın şöyle karşılıklı iki kenardan vidalı böce ile kenarlarından bakın bu şekilde bu kısmı taktım. İsterseniz bu şekilde çantanızın ebatını küçültebilirsiniz. Günlük kullanım için çok ideal oldu. İsterseniz de bunları çıkartıp çantanız açık halde de kullanılabilir. Çantanın açık halini de videonun sonunda paylaşıyorum. Toplamda ben burada spagetti yarnı kağıt tipliğinden 3 adet kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız projeleri Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemeler. Burada ben spagetti yarnın kağıt ipliğini kullanacağım. Bakın içeriğini göstermek istiyorum. %100 kağıt, 150 gram, 250 metre uzunluğunda bir ip. Ve burada çantamızı örmek için tığ numaramız ise 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Bundan çantamızı örmek için 3 adet ipe ihtiyacımız var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. İlk önce burada motif yapımıyla başlayacağım. Şimdi burada ipimi aldım. Motif yapımına sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Bakın bir tur parmağımın üzerinde doladım ve yumaktan gelen ipi sol tarafa doğru aldım. Şimdi bakın kısa ipimiz ön tarafta duruyor. Şimdi burada bir parmağımızla bir halka oluşturmuş olduk. Bu halkanın içinden yumaktan gelen ipi bu şekilde çıkarttım ve bakın burayı parmağımla tutuyorum. Şimdi kısa ipimiz sol kenarda kalması gerekiyor. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi kısa ipimle bakın buradan birazcık bu yaptığım halkayı asılıp bakın küçültüyorum. Şimdi bu yaptığımız halkanın içine ikili trabzanlar oluşturacağım. 3 zincir çektim. İpimi tığın üzerine doladım. Şimdi bu yaptığım halkanın içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığdaki 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Zinciri de bir trabzan sayacağız. Yani toplamda 2 tane olmuş oldu. Tekrar ipimi doladım. Aynı halkanın içine tekrar batıp 2 defa da çıkartıp trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane oldu zincirle birlikte. Tekrar aynı noktaya battım ve dördüncü trabzanımı oluşturdum. Bu şekilde toplamda halkanın içine 16 tane zincirle birlikte ikili trabzanlarımızı yapalım. Trabzanlarımı bitirdim. Şimdi burada birlikte sayalım. Zincirle birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane trabzanım oldu. Şimdi bu sihirli halkanın içine orta boşluğu kapatabildiğim kadar kapatacağım. Bakın kısa ipimi asılıyorum. Dikkatli bir şekilde bu noktayı kapatabildiğim kadar asılıp kapatacağım. Burada kağıt ipimiz kopabilen bir ip olduğu için dikkatli bir şekilde asılmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Burada hiç zincire dokunmuyorum. Hemen ikinci bakın buradaki trabzanın tepesine batıp
Buradan bir ilmek çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Zincire dokunmadım. Yanındaki ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada toplamda 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. İpimi doladım. Şimdi aynı noktaya, buradaki zincirin dibindeki noktaya battım. İlmek çıkarttım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada bir tane zincir çektim. Hemen bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar buraya bir tane daha trabzan yaptım. Tekrar arada bir zincir, bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Arada bir zincir çekip hiç boşluk bırakmadan trabzanların tepelerine bu şekilde trabzanlar oluşturacağız. Bu şekilde devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi son bir zincirli trabzanımı oluşturacağım. Bir zincir çektim. Bakın son trabzan boşluğuna buraya da son ikili trabzanımı yaptım. Burada trabzanları saydığım zaman toplamda 16 tane trabzanımız olmuş olacak. Arada bir zincirli 16 tane trabzanım var. Ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi biz sıranın başında 4 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın burada da bir tane zincirimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Onun için hemen yanındaki bakın bir zincirlik noktaya battım ve buraya tekrar bir ilmek kaydırma yaptım. Tam bakın orta bir zincirlik boşluğa gelmiş oldum. Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. İpimi doladım. Hemen bakın aynı bir zincirlik boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Bakın tığdaki 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa battım. Tekrar ilmek çıkarttım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Tekrar ikisini bir ördüm. Tığda 3 ilmek kaldı. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane fıstık oluşturmuş oldum. Şimdi arada 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir yanındaki bir zincirlik boşluğa battım. Tekrar buraya fıstık oluşturacağım. Bakın tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığdaki kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı bir zincirlik boşluğa battım. Tekrar ikisini ördüm. Tığda 3 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı bir zincirlik boşluğa batıp bakın ilmeği uzatıyorum. İlk ikisini ördüm. Tığda 4 ilmek var. Dördünü bir tek seferde çıkarttım. Bakın ikinci fıstığı da oluşturdum. Tekrar arada 3 tane zincir olacak. 2 ve 3. Tekrar bir yanındaki bir zincirlik boşluğa 3. fıstığı oluşturacağım. Bakın ilk 2 ilmeği örüp ikisini bekletiyorum. Tekrar ipimi dolayıp aynı noktaya batıp ilk ikisini ördüm. Tığda 3 ilmeği bekletiyorum. Tekrar aynı boşluğa battım. İlk ikisini ördüm. Tığdaki 4 ilmek var. Dördünü tek seferde çıkardım. Bakın 3. fıstığı da oluşturdum. Şimdi 4. fıstığı yapacağız. Arada tekrar 3 tane zincirimiz var. 2 ve 3. Bir yanındaki boşluğa 4. fıstığı da oluşturacağım. Bakın bu şekilde 4 tane fıstık yaptım. 4 tane fıstıktan sonra bu aradaki 3 zincir yerine 4 zincir çekeceğiz. 4 fıstıktan sonra 4 zincirimiz olacak. 1, 2, 3 ve 4. Köşeyi oluşturmak için kullanacağız bu 4 zinciri. Şimdi bir yanındaki boşluğa tekrar fıstığı oluşturacağım. 2 ve 3. Tekrar burada 4 zincirden sonra birinci fıstığı oluşturdum. Tekrar 3 tane zincir. Bir yanındakine tekrar fıstık oluşturacağım.
Bakın bu şekilde tekrar 3 tane zincir, bir yanındakine tekrar fıstık yapıyorum. Bakın 4 zincirden sonra sayıyorum. 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi 4. fıstığı yapacağım. Tekrar arada 3 zincirimiz olacak. Bir yanındakine 4. fıstığı oluşturuyorum. Dört tane fıstıktan sonra 4 zincir çektim. Köşe oluşturmak için tekrar 1, 2, 3, 4 tane fıstık yaptım. Bunların arasında 3'er zincir çektim. 4 fıstıktan sonra köşe için 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir yanındaki boşluğa. Şimdi burada tekrar 4 zincirden sonra birinci fıstığımı oluşturuyorum. Bu şekilde tekrar arada 3 tane zincir olacak ve ikinci fıstığı oluşturacağız. Bu şekilde buradaki yaptığımızın aynısını 4 fıstık, 4 zincir, 4 fıstık, köşe için 4 zincir, bunların arasında da 3'er zincirimiz olacak ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada 4 tane zincir çekeceğiz. Yani bu sırada 4. köşeyi oluşturmak için 4 zincirimiz olacak. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bizim ilk sıranın başında yaptığımız fıstıktan sonra 3 zincir çekmiştik. Buradaki 3 zincirlik boşluğa battım ve buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıra için burada bir tane zincir çektim. Şimdi biz ilk 3 zincirlik boşluğun içerisindeyiz ve buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir sonraki 3 zincirlik boşluğa battım ve buraya sık iğneyle 5 zincirlik yeri bağlamış oldum. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki boşluğa tekrar buraya sık iğne. Şimdi burada 2 tane bakın bu şekilde 5 zincirlik boşluk oluşturmuş oldum. Şimdi ipimi doladım. Bakın arada hiç zincir çekmiyorum. Buradaki bizim bakın 1, 2, 3 ilk 4 zincirlik köşe noktamıza gelmiş olduk. Zincir çekmeden ipimi doladım ve buradaki 4 zincirlik boşluğa battım. Bakın ilmeği uzatıyorum ve buraya ilk trabzanımı oluşturmuş oldum. Buraya 5 tane ilk önce trabzan oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım ve buraya 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4 zincirden sonra bakın buradaki dibindeki çektiğimiz zincir yani son trabzanı bu şekilde bakın araya batıyorum. Zincirin dibindeki noktaya bu şekilde tam arasına battım. İlmek çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın bu 4 zinciri ilmek kaydırmayla buraya bağlamış oldum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi aynı 4 zincirlik boşluğa tekrar 5 tane trabzan oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Bir yanındaki 3 zincirlik boşluğa batıp sık iğneyle bu noktayı bağlamış oldum. Şimdi ilk köşeyi oluşturduktan sonra tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa sık iğneyle bu noktayı bağladım. Tekrar 5 zincir, 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa tekrar sık iğneyle bu noktaya bağladım. Bakın şimdi bizim 4 zincirlik boşluğa geldik.
Buraya tekrar buradaki gibi köşe oluşturacağım. Hiç zincir çekmiyorum arada. İpimi doladım. 4 zincirlik boşluğa batıp ilk önce buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4. Zincirin dibindeki bakın trabzanın tepesindeki ara boşluğa bu şekilde tığımı battım. İlmek çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Şimdi diğer 5 tane ikili trabzanı oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzan, 4 zincir çekip tepeye bağladım ve tekrar 5 tane trabzan yaptım. Şimdi bu yaptığım trabzanı da bir yanındaki 3 zincirlik boşluğa sık iğneyle bağlamış oldum. Bakın bu şekilde ikinci köşeyi de yaptım. Tekrar aynı buradaki gibi 5 zincir çekip bir sonraki boşluğa sık iğne, tekrar 5 zincir, bir sonraki buradaki 3 zincirlik noktaya tekrar sık iğne yapıyoruz. Tekrar burada arada zincir çekmeden bir sonraki köşeye 4 zincirlik köşeye buradaki gibi 5 trabzan 4 zincirle bağlayacağız ve tekrar 5 tane trabzan. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Bakın 4. köşeyi de oluşturmuş oldum. Şimdi en son burada 5 tane trabzan yaptım. Bakın sıranın başında biz bir sık iğne ve 5 zincirle başlamıştık. Şimdi bunu sık iğne ile bağlayacağım. Sık iğnenin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Ve burada bir tane zincir çekip ve bu noktada ipimi kopartacağım. Saklamak için burada ip bıraktım. Şimdi bu ipi çıkarttım ve arka kısımda bu kısa iplerimi gizleyeceğim. İnce bir tığ alacağım burada. Bakın ilk önce bu noktayı gizleyeceğim, kısa ipimi. Bakın buradan aldım. Bu şekilde kısa ipimi bunun arasından çıkartıp burada bir düğüm attım. Şimdi bu kısa ipimi aralardan yürütüp gizleyeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi bu kısa ipimi burada keseceğim. Aynı şekilde buradaki kısa ipimizi de buradan aralardan yürütüp buradaki gibi gizleyelim. Motifimizi yapmış olduk. Şimdi bu yaptığım motifin ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şöyle ölçtüğüm zaman motifin büyüklüğü 12 santim. Kare bir motif olduğu için bakın tam 12 santim büyüklüğünde oldu. Şimdi bir tane daha motif yapıp ardından birleştirmesini paylaşacağım. İkinci motifimi de hazırladım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada ikinci motifi yaparken son sırada hepsini örmüyoruz. Sıranın başında biz son sırada bir sık iğne ile başladıktan sonra 5 zincir çekip bu şekilde 2 tane 5 zincirli boşluk oluşturuyoruz. Ve son sıranın ilk köşesini yarısını yapıyoruz burada. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir çekip birleştirmesini yapacağım. 2 tane zincir çektim. Şimdi ilk yaptığım motifle birleştirmesini yapacağım. Burada bizim kenarda bakın köşelerdeki 4 zincirlik boşluklarımız var. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde motifimi aldım ve 4 zincirlik boşluğa bu şekilde tığımı battım. Burada 2 tane zincir çekmiştim. Şimdi buradaki boşluktan bu şekilde ilmeği çıkarttım ve 2 tane 1 ve 2 zincir çektim. Şimdi buradaki bizim yaptığımızın aynısını oluşturacağım.
Bakın hemen zincirin dibindeki trabzanın tepesinde batıp ve ilmek kaydırmayla bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi kalan diğer 5 tane trabzanı oluşturacağım. Hemen aynı noktaya 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde hem köşeyi oluşturdum hem de birleştirmesini yaptım. Şimdi bir yanındaki 3 zincirlik noktaya batıp sık iğne ile burayı bağladım. 5 zincirlik noktayla birleştirmesini yapacağım. Burada 2 tane zincir çektim. Şimdi burada bizim 5 tane zincirimiz var. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin, bakın bu şekilde üçüncü zincirin içine battım. Buradan bir ilmek çıkartıp ve üzerine 2 tane zincir daha çekeceğim. 1 ve 2. İşte bir yanındaki 3 zincirlik boşluğa burayı sık iğne yaparak bu şekilde bağlamış oldum. Bakın zincirli noktayı birleştirmesini yaptım. Şimdi diğer zincirli noktayla birleştireceğim. Tekrar 1 ve 2. 2 zincir çektim. Bir yanındaki 5 zincirlik 1, 2 ve 3. Üçüncü noktaya battım. Buradan bir ilmek çıkartıp ve üzerine 2 tane zincir çektim ve tekrar bir sonraki 3 zincirlik boşluğa batıp tekrar burayı sık iğne yaparak bağladım. Bakın zincirli noktayı da bu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi diğer köşeyle birleştireceğim. Burada ipimi doladım. Bakın hem birleştiriyoruz son sırada hem de örmeye devam ediyorum. Bir yanındaki bakın 4 zincirlik noktaya battım. Buraya 4 zincirlik boşluğa köşe oluşturuyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Köşenin de yarısını yaptım. Şimdi buraya 2 tane zincir çektim. Şimdi birleştirmesini yapabilirim. Diğer bakın köşeye bu şekilde tığımı batıp buradan bir ilmek çıkarttım ve üzerine 2 tane zincir çektim. Şimdi hemen zincirin dibindeki noktaya ilmek kaydırmayla burayı bağlamış oldum. Bakın bu şekilde iki motifimizi birleştirmesini yaptık. Yani bir kenarı birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde diğer motifte yaptığım gibi birebir aynısını yapacağım. Örmeye devam edeceğim. Şimdi kalan diğer 5 tane ikili trabzanımızı da buraya öreceğiz. 2 3 4 ve 5. Bir sonraki 3 zincirlik noktaya sık iğne yaparak burayı bağlamış oldum. Aynı şekilde diğer motifte yaptığımız gibi bu motifimizde sıranın sonuna kadar gelip buraya tamamlayalım ve ilk yaptığımız sık iğnenin içine ilmek kaydırmayla sıramızı tamamlamış olalım. Bu şekilde iki motifin birleştirmesini yapmış olduk. Bu şekilde motiflerimizi birbirine hep ekleyeceğiz. Ördükçe hep bir kenarı gösterdiğim gibi bir kenarını hep ekleyeceğiz ve bir sırada toplamda sayı vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane motif yaptım. 8. motifi de aynı şekilde bir kenarına birleştirdim. Ve şimdi buradaki ilk yaptığım motifle de bakın 8. motifinde iki ucu da bu şekilde birleştireceğim. Şimdi bunun yapılışını paylaşacağım. Bir sırada 8 tane motifimiz olmuş olacak. Şimdi bu noktada ilk önce bir kenarını birleştirdim. Anlattığım gibi birebir aynısını yaptım. Bir kenarını birleştirdikten sonra buradan devam ediyorum. Ve 5 zincirlik 2 tane boşluk bıraktım. Şimdi ikinci buradaki köşeyi yarısını yapacağız. Ondan sonra da diğer kenarla birleştirmesini yapacağım. Ve diğer köşenin yarısını oluşturdum. Tekrar üzerine 2 tane zincir çektim. Şimdi burada diğer yaptığımız ilk birinci motifte birleştirmesini yapacağım. Şimdi buradaki tekrar köşeye batıp buradaki 4 zincirlik köşe boşluğuna bu şekilde battım. Buradan bir ilmek çıkartıp ve 2 tane zincir çektim.
zincirin dibine bakın ilmek kaydırma yaptım. Şimdi köşenin diğer yarısını oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir yanındaki 3 zincirlik boşluğa sık iğne ile bu köşeyi bağlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Zincirli kısmı bağlayacağım. 2 tane zincir ve ilk yaptığım motifin bakın burada 5 zincirimiz var. 3. zincirin içine battım. Tekrar burada 2 tane zincir çekip bir sonraki 3 zincirlik noktaya sık iğne yaptım. Tekrar 2 tane zincir. Buradaki 5 zincirimiz var. 3. zincirin içine battım. Tekrar 2 tane zincir. Bir yanındaki 3 zincirlik boşluğa tekrar sık iğne ve şimdi son buraya köşeyi oluşturacağım. Ardından motifimizi bitirmiş olacağız. 2 3 4 ve 5. 2 tane zincir ve buradaki 4 zincirlik boşluğa batıp buradan ilmeği çıkarttım ve üzerine 2 tane zincir çektim ve buradaki trabzanın tepesine battım ve tekrar buraya 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve buraya bir tane zincir çekip ben burada ipimi kopartmıştım ve ipimi bu noktada çıkarttım. Daha sonra motifin iç tarafında bu kısa ipimi gizleyeceğim ve bu şekilde bakın motifimizin birleştirmesini tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıranın ilk motifini ben birleştirmesini yaptım. Bakın bizim buradaki iki motifi birleştirdiğimiz yerin tam orta noktasına batıp burada diğer motifleri birleştirdiğimizin aynısını yaptım. Aynı şekilde diğer köşeyi de buradaki motifin tam ortasına denk gelen boşluğa buraya batıp burada birleştirmemi yaptım ve aynı zamanda örmeye de devam ettim. Bakın motiflerimiz üst üste denk gelecek. İkinci sıranın ilk motifini buradaki üstteki motifin alt tarafına aynı dengine burada birleştirmesini yaptım. Şimdi diğer motifi de şu şekilde yapacağım. Burada aynı zamanda 1 ve 2 motifi birleştirmesini yapacağız. Onu da yaparken bakın şöyle 2 motifi birleştirdiğim yerin tam bu birleştirdiğim kısmın tam ortasına batıyorum. Tam orta noktasına battım. Şimdi biz burada motifi birleştirme yaparken bakın ilk önce burada 5 tane zincirli 2 tane 5 zincirli kısmı olacak ve ilk köşenin yarısını yaptım. 2 tane zincir çektim. Tam orta noktaya battım. Şimdi bu ilmeği buradan çıkarttım ve üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi buradaki hemen dibine batıp ilmek kaydırma yaptım ve kalan 5 tane trabzanı örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam orta kısma burada birleştirmesini yaptım. Diğerleri aynı. Burada anlattığım gibi aynısını tekrarını yapacağım. Şimdi hemen bir sonraki 3 zincirlik noktaya sık iğne ile köşeyi bağladım. 1 2 3 zincir. Hemen bakıyorum üstündeki motifin tam 3. zincirin içine batıp buradan birleştirmesini yapacağım. Üzerine 1 ve 2 zincir. Bir sonraki noktaya sık iğne ile burayı bağladım. Tekrar 1 2 3 zincir. Tekrar bir sonraki 3. zincirin içine batıp
1 2 zincir, bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağladım. Şimdi tekrar buraya köşe oluşturacağım. Bakın 4 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 5 tane trabzan. Şimdi birleştirme yapacağım. 2 tane zincir. Aynı noktayı kullanıyoruz hep birleştirirken. Orta noktaya buraya battım. Tekrar buradan bir ilmek çıkarttım ve 2 tane zincir çektim. Hemen dip kısmına ilmek kaydırma yaptım ve kalan 5 tane trabzanı da örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde tam köşenin birleştirmesini yaptım. Şimdi tekrar modelime devam ediyorum. Sık iğne ile burayı bağladım. 2 3 tane zincir. Hemen yanındaki motifin 3. zincirine tam ortaya batıyorum. Tekrar 2 zincir. Buraya sık iğne yaptım. 1 2 ve 3. Bir, iki tane zincir çektim. Bir sonraki noktaya sık iğne ile zincirimi bağladım. Şimdi bakın 4 zincirlik noktaya geldim ve buraya tekrar köşe oluşturacağım. Ve köşenin ilk yarısını yaptıktan sonra bakın diğer motifle köşeyi birleştireceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 tane zincir. Birinci yaptığım motifin bakın tam burada bizim 4 tane zincirimiz var. Tam köşesinin ortadaki zincire battım. Ve ilmek kaydırma yaptım ve 2 tane buraya tekrar zincir çektim. Dibine ilmek kaydırmayla birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi buraya kalan 4 tane trabzana devam edeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi aynı şekilde motifimizi devam ettirelim. Tam sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Bu şekilde birleştirmesini yaptım. İkinci motifi de birleştirmiş olduk. Bu şekilde burada anlattığım gibi aynı şekilde diğer üçüncü motifi de hazırlayacağız. İlk köşeyi oluştururken yarısıyla başlayacağız ve 2 zincir çekip tam buradan bakın buradaki bizim birleştirdiğimiz orta kısma batıp buradan birleştirmesini yapacağız. Aynı burada anlattığım gibi devam edip birleştireceğiz. İlk önce bir kenarı birleştireceğiz. Daha sonra ikinci köşeyi yaparken buradaki tam orta noktayla birleştireceğiz. Ardından devam edip bu taraftaki motifin ikinci kenarını birleştirmesini yapacağız. Son 8. motifi birleştirmesini yaparken 3 kenarı birleştireceğiz. Onu da en son sizlerle paylaşacağım. Burada 8. motifi de şu şekilde ekleyeceğiz. Biz ilk başladığımız motif birleştirmeye birinci motifle başladığımız yerden itibaren yan yana motiflerimizi birleştirdik. Şimdi 8. motifi de birleştirirken hem birinci motif ve en sonki motifle bakın 2 motifi de birleştirmesini yapacağız. Köşenin yarısını yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi bakın buradaki kenardan itibaren ilk önce bir kenarını birleştiriyorum. Bakın tam buraya geliyorum. Ardından diğer bakın ikinci motifi birleştirmesini yapıyorum. Ve daha sonra da bakın buradaki yaptığımız motifin de üçüncü kenarını birleştirip tamamlıyoruz. Bakın başlangıç noktamız burası.
Aynı diğer motiflerde yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Sadece burada en son motif olduğu için iki motifi de birleştirmesini yapıyoruz. Yani burada 3 bir kenarını birleştirip tamamlıyoruz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi sırada çantanın ağız kısmı ve taban kısmına sık iğneler gideceğiz. Ben bir tarafını hazırladım. Şimdi aynı buradaki yaptığım sık iğneli yeri diğer tarafa da aynısını uygulayacağız. Yani iki tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi ben bakın bizim 4 tane bakın şu şekilde motifimiz arka arka birbirine denk gelecek. Şimdi kenardan itibaren buradan burada sık iğneler gitmeye başlayacağım. Şimdi ipimizi alalım. Şimdi burada sık iğne yapmak için ilk önce bakın şöyle göstermek istiyorum. Burayı düz bir şekilde zemin oluşturacağız. O yüzden zincir işlemi yapacağım. Ondan sonra üzerine sık iğneler gideceğiz. Şimdi kenardan itibaren bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam kenarda iki motifi birleştirdiğimiz noktadan itibaren başlayacağım. Burada ipimi ilk önce kilit yapacağım. Tam birleştirme noktasından tığımı battım. Bakın ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ipimi sabitledim. Bu kısa ipimi daha sonra iç tarafta gizleyeceğim. Şimdi buraya 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bakın burada bizim 5 tane trabzanımız var. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanın tam tepesine battım. Ve sık iğneyle bu zincirimi bu noktaya bağladım. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu defa buradaki bizim 5 zincirlik noktaya geldim. Buraya battım. Tam ortaya batıyorum. Sık iğneyle bu zinciri bağladım. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonraki 5 zincirin tam ortasına battım ve sık iğneyle zincirimi bağladım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Bakın şu şekilde zincirleri çektiğiniz zaman burada bir kasma yapmaması lazım. Elinize göre burada 4-5 zincirde çekebilirsiniz. Şimdi bakın 4 zincir çektim. Bu defa bizim burada 5 tane trabzan var. 1, 2 ve 3. Tam ortadaki 3. trabzanın tepesine tekrar buraya sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi iki motifi bakın bağladım, noktaya geldim. Tam buradaki birleştirdiğim yere ortaya buraya battım. Tekrar burayı sık iğneyle bağladım. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar burada 5 trabzan var. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanın tepesine tekrar buraya sık iğne. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki bakın buradaki 5 zincirimiz var. 5 zincirlik noktaya battım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü trabzanın tepesine tekrar buraya sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Tam ortaya birleştirdiğim yere tekrar buraya sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde sıralamamız hep aynı şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi burası kasma yapmaması gerekiyor. Elinize göre 4 veya 5 zincir çekebilirsiniz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son 4 tane zincir çektim ve ilk buradaki yaptığım sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım ve bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki noktaya ilk buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 4 zincirlik noktaya geldim. 4 zincirlik noktaya 4 tane buraya sık iğne yapacağım. 1, 2,
3 ve 4. Şimdi tekrar bir sonraki 4 zincirlik boşluğa geldim. Buraya tekrar 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki zincir noktasına geldim. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir sonraki zincir noktasına geldim. 1 2 3 ve 4. Bir sonraki zincir boşluğu 1 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde dörder tane her zincir boşluğuna dörder tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. İsterseniz burada elinize göre 5 tane de 5'er tane de sık iğne yapabilirsiniz. Ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ilk bir sıranın başında ilk yaptığım sık iğnenin içine bakın bu şekilde tığımı battım. Şimdi bu çıkarttığım ilmeği arka tarafa doğru alacağım. Bakın şimdi bu ilmeği arka tarafa doğru çıkarttım. Bakın tam bu aradaki ilmeğe bu şekilde battım ve arkaya çıkarttığım ilmeğin içerisine tığımı bu şekilde battım ve yumaktan gelen iple bunun ikisinin arasından bu ilmeği çıkarttım ve buraya bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıp buraya birinci sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar bir yanındaki tekrar bu noktaya sık iğne. Bu şekilde ikinci sıraya başlamış olduk. Birer tane sık iğnelerin tepelerine batalım. Tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ikinci sıramı da tamamlamak üzereyim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Bir üst sıraya çıkışta iz belli olmaması için bakın bu ilmeği çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım bakın benim üste çıkmak için bakın zincir çektiğim nokta burası. Buranın tepesi yok. Hemen yanındaki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bu şekilde battım. Ve bu çıkarttığım ilmeği çantanın iç tarafına aldım. Şimdi tam bu aradaki ilmeğe battım ve arkaya çıkarttım. İlmeği şu şekilde tutuyorum ve bu ilmeği de arasına battım. Ve ipimi bu şekilde çıkartıp tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi üçüncü sıraya başladık. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin tepesine batıp buraya tekrar sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birer tane tekrar sık iğneleri yaparak ilerleyeceğiz. Üçüncü sırayı da tamamladıktan sonra bakın ilk sık iğnenin tepesiyle tekrar bir üst sıraya çıkacağız. Toplamda bu şekilde ben 6 sıra olacak şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Ben bu kısmı çantanın ağız kısmı olacak. Ben diğer tarafını da bakın birebir aynısını yaptım. Sadece sık iğne sıralarını taban kısmı olacak yeri ben 5 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne gittim. Çantanın ağız kısmı olacak yer ise bir sıra daha fazla olmasını istiyorum. Toplamda 6 sıra olacak şekilde çantanın ağız kısmının sık iğnesini bitireceğim. Sıramı ben tamamladım. Toplamda burada 6 sıra sık iğne gitti. En son sık iğne yaptıktan sonra birinci yaptığımız ilk sıranın başındaki yaptığımız sık iğnenin içine batıp burada bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi çantanın ağız kısmına bir sırada ters sık iğneyi yapacağım. Onu da yapmak için bir tane zincir çektim. Bakın sağ tarafa doğru batmaya başlıyorum. Hemen bir yanındaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Hemen bir yanındakini atlıyoruz. İkinci, bakın biraz ilmeği uzatıyorum burada. İkinci sık iğnenin içine battım. Bakın tığın ipi alttan bu şekilde tutup ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Tekrar arada bir tane sık iğne boşluğa atlıyorum ve ikinci
Tabi buradaki ikinci sık iğneye gelmem için bakın biraz ilmeği uzatmam gerekiyor. İkinci boşluğa battım. Bakın bu şekilde ipi tutup bakın ilmeği çıkarttım ve ikisini birlikte tekrar ilmeğimi çıkarttım. Bir yanındaki bir tane boşluk atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine battım. Tekrar yukarı çıkartıp iki ilmeğin ikisini bir çıkarttım. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Bu şekilde bakın çantanın ağız kısmına çok güzel bir görüntü oluşuyor. Bir yanındakini tekrar atlıyorum. Bakın ilmeği biraz uzatmam gerekiyor. Yoksa çok sıkı yaparsanız çantanın ağız kısmı kasma yapar. O yüzden biraz ilmeği uzatıyoruz. Ardından bir boşluk bıraktım. Bakın ilmeği çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde çantanın ağız kısmına ters sık iğnelerimizi gidelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Burada ters sık iğnelerimi yaptım. Şimdi ilk yaptığım bakın başlangıç noktam burası. Ben burada ters sık iğne yaptıktan sonra ipimi kopartıp ipimi çıkarttım. Şimdi buradan ilk yaptığım noktadan bu yaptığım son ters sık iğneyi kısa ipimi çantanın iç tarafına aldım ve bu kısa ipimizi buradaki örgünün aralarından gizleyeceğiz. İster ince bir tığla ya da iğne yardımıyla buralardan aralardan yürütüp fazlasını kopartalım. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi çantanın taban kısmını paylaşacağım. Burada taban kısmını yapmak için çok kolay bir taban hazırladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sadece sık iğneden oluşan bir dikdörtgen bir taban hazırlıyoruz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Çantanın tabanını örmek için bakın şöyle göstermek istiyorum. Bizim tam başlangıç ve bitiş noktamızı tam kenar denk getiriyorum. Bakın bitirdiğimiz nokta bizim bakın başlangıç ve bitiş noktamız burası. Şimdi tam burayı ben kenar kısmına denk getireceğim. Şöyle bakın 4 motif bu şekilde duruyor. Şimdi onu kenarlardan birer tane motif kalacak şekilde, yani ortada üçer tane motifimiz kalmış olacak. Bakın buradaki başlangıç ve bitiş noktamız tam kenar motife denk gelmiş olacak. Bakın bir tane motifimizi yan parça için ayırıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da aynısını uyguluyorum. Tabanı da örerken bakın yan parçada bir motif kaldığı için burada tam birleştirdiğimiz tam orta kısım, bakın orta kısmı karşısına işaretleyici taktım. Aynı şekilde birleştirdiğim yerin tam motifin bakın karşısına işaretleyici taktım. Tam burada benim yan parça derinliği için burada ilmekleri sayıyorum. Bakın işaretleyiciden itibaren saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane burada sık iğnem var. Aynı şekilde diğer motif içinde aynı işlemi uyguluyorum. Burada da aynı 20 tane sık iğnem var. Ve bu arada kalan 3 motifi kapsayan sık iğne sayımda burada arada 60 tane sık iğnem var. Burada bakın şöyle tabanın derinliğini yaparken buradaki sık iğnelerimiz karşılıklı bakın denk geldiği için aynı ilmek sayısıyla başlıyoruz. Burada 20 tane sık iğnem varsa 20 tane burada sık iğne ile tabanımı başladım. Uzunluğunu da şu şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde koyduğumuz için bakın sık iğneler karşılıklı denk gelmediği için burada sıra sayısı önemli değil. Sadece burada 3 motifi kapsayacak şekilde tabanın uzunluğunu ayarlamasını bu şekilde yapıyoruz. O da 55 sıraya denk geliyor. Burada benim motif ölçüm ve taban ölçümün de burada ölçülerini paylaşacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada bizim 3 motifi kapsayacak olan yer şu şekilde ölçtüğüm zaman tam 35 santim. Bakın şöyle tam birebir taban uzunluğum da aynı şekilde 35 santim.
tabanın derinlik, bakın tam tabanın derinliği 12,5 santimde tabanın derinliği var. Çantanın tabanını örmeye geçmeden önce çantayı burada tamamladıktan sonra iç taraftan yani tersinden ben buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. İpimi alıp başlangıcımı yapacağım. Tabanı örerken sıkı bir taban örmenizi tavsiye ediyorum. Tığ numaranızı da küçültebilirsiniz bu noktada. 3 milimle de örebilirsiniz. 3,5'da da örecekseniz elinizi biraz sıkı tutmanızda fayda var. Şimdi burada yan parçada dediğim gibi ilmek sayımız 20 tane ilmek sayımız var. Birebir burada yanda kaç tane ilmek sayısı varsa o sayıda sık iğne ile başlamamız gerekiyor. Ben daha küçük bir parçada sizlere burada anlatacağım. Çok kolay git gel yapılan bir dikdörtgen bir taban oluşturacağız burada. İpimi burada aldım. Yine ben 3,5 milim tığla devam ediyorum. İpimi burada ilk kilit yaptım. Ben bu kadar 20 tane zincirle başlamayacağım. Daha küçük bir boyda başlayacağım. O yüzden 10 tane zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Dediğim gibi burada 20 tane sık iğne için 21 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Toplamda burada 20 tane sık iğnem var. Şimdi ben burada 10 tane zincir çektim. Şimdi zincirin bakın arkasını çeviriyorum. Arkasındaki duran tek ilmekler var. Şimdi bu noktalara batacağım. Hemen bir önceki yani 9. zincirin içine battım. Buraya sık iğne yaptım. Tekrar zincirin arkasındaki duran tek ilmeklere birer tane batıp bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi devam edelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Son kısma da sık iğnemi yaptım. Ben burada 10 zincirle başladığım için 9 tane sık iğnem var. Sizler burada 21 tane zincirle başladığınız zaman 20 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Şimdi bir üst sıra için kenarda bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen zincirin dibindeki ilk boşluktan itibaren birer tane sık iğnelerin tepesine batıp tekrar sık iğne oluşturmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar sıranın sonuna geldim. Şimdi kenarda bir üst sıra için bir zincir çektim. Tekrar örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen zincirin dibindeki ilk boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Tabanımız hep bu şekilde olacak. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman tekrar bir üst sıra için bir zincir çekip örgümüzün diğer tarafını çevirip hemen zincirin dibindeki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde git gel yaparak tabanımızı büyüteceğiz. Dediğim gibi burada 3 motifi kapsayacak şekilde benim burada ölçüm 35 santim ve 35 santim uzunluğunda tabanımı büyüttüm. Tabanımızı birleştirmesini paylaşacağım. Tabanı burada birleştirmek için ben ipimi kopartmadım. Tabanı bitirdikten sonra ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. İpinizi kopartıysanız da önemli değil. Tekrar başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi ben bakın yan parçamız, yan motifimizin kalan bir tanesi burası. Şimdi yana denk gelen 20 tane ilmekleri karşılıklı olacağı için buradaki işaretleyici tam tabanın köşesine denk getiriyorum. İki tarafı da bu şekilde köşeye denk getireceğim. Ve tekrar diğer tarafında bakın kısa kenarı da tam köşelerine işaretleri takmıştık. Buraya tam denk getireceğim. Şimdi buradaki bizim ara ara bakın uzun olan kısma da ara ara burada işaretleyici veya aparatlarla burayı sabitleyebilirsiniz. Tabanın ayarlamasını yaptım. Aparatlarımı taktım. Şimdi ilk bakın ben burada bitirdiğim noktada ipimi kopartmamıştım. Koparttıysanız hiç önemli değil. Tekrar köşeden itibaren veya yan tarafın tam ortasından da başlayabilirsiniz. Ben tam köşede bitirdiğim için
Şimdi buradan itibaren başlangıcımı yapacağım. Bakın şöyle kendimize doğru çeviriyoruz. Yani tabanın üst tarafta kalacak. Çantanın bakın bu tarafından, yani ön yüzünden birleştirmesini yapmaya başlayacağız. Şimdi köşeden burada ilmeği tam köşe noktasından çıkartacağım. Bakın buradan tığımı batıp şimdi bu ilmeği çantanın ön yüzüne bu şekilde çıkartmış oldum. Şimdi yan parçanın, yani kısa kenarın birleştirmesini yapacağım. Hemen bir yanındaki sık iğneye battım. Tabanın tam köşesindeki noktaya battım. Buradan bir ilmek aldım. Bakın ikisinin içinden çıkarttım. Hem taban hem çantanın iki tarafından çıkarttım. Bakın tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bir yanındaki noktaya battım ve onun tam karşısındaki aynı denk gelen ilmeğe batıp ikisinin içinden çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar bir sonraki noktaya batıyorum ve onun karşısındaki denk gelen ilmeğe battım ve ikisinin içinden çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Burada bizim yan parçada 20 tane sık iğne sayımız karşılıklı aynı olduğu için karşılıklı noktalara batacağım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Buradaki köşeye kadar kısa kenarı birleştirmesini yapalım. Kısa kenarın birleştirmesini yaptım. Bakın tam diğer köşeye geldim. Şimdi şöyle tekrar çevirmek istiyorum. Şimdi son köşedeki nokta, burada işaretleyicimi çıkartacağım ve tabanın aynı tam köşelerine battım. Ve ilmek kaydırmamı yaptım. Kısa kenar tamamlamış oldum. Şimdi uzun kenara doğru burada birleştirmeye devam edeceğim. Hemen bir yanındaki sık iğne ve onun tam karşısında denk gelen boşluğa battım. Tekrar buraya ilmek kaydırma. Kısa kenarda ilmek sayılarımız aynı olduğu için karşılıklı aynı denk gelen ilmeklere batıyoruz. Ve burada uzun kenarda ilmek sayılarımız aynı olmadığı için hangi karşısına denk gelen ilmek olursa o ilmeğe batıp ilmek kaydırma devam ediyoruz. Şimdi bir yanındaki boşluğa battım ve onun karşısına tam denk gelen ilmeğe batıp tekrar ilmek kaydırma. Battığınız nokta aynı noktaya tekrar batabilirsiniz. Önemli olan burada düzgün bir birleştirme olması. Bu şekilde devam edelim. Diğer köşeye kadar gelelim. Diğer köşeye geldim. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Şimdi köşedeki işaretleyiciyi çıkartmak istiyorum. Tam şimdi köşe işaretleyicinin olduğu nokta ve tabanın tam köşe noktasına buraya battım. Tekrar buradan bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bakın çantanın hemen bir yanındaki sık iğneye geldim ve tabanın köşesine aynı noktaya bakın bir kere daha aynı noktaya batıyorum. Köşe noktasını bu şekilde yaptım. Şimdi bir yanındaki sık iğne ve onun tam karşısındaki denk gelen ilmeğe battım ve tekrar ilmek kaydırma. Bu şekilde karşılıklı boşluklara ilmek kaydırma yaparak taban kısmını tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Başladığım noktaya geldim. Şimdi işaretleyiciyi çıkartacağım. Tam en son battım, bakın en son sık iğne ve onun tabanın tam köşesine buraya bir ilmek kaydırma. Tekrar bakın başlangıç noktasına ve köşeye tekrar buraya batıp bir ilmek kaydırma. Şimdi ben burada ipimi çıkartacağım.
Burada ipimi kopartmak istiyorum. Yeteri kadar biraz ip bırakıyorum. Ve ilmek kaydırma burada yaptıktan sonra ipimi çıkarttım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç tarafına alacağım. Buradan bir ince tığ yardımıyla bu kısa ipimizi iç tarafa doğru aldım. Daha sonra bu kısa ipi çantanın iç tarafına gizleyeceğim. Bu şekilde taban birleştirmesini tamamlamış olduk. Çantanın sapının ben bir tanesini hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Bakın bu şekilde ben iki renk olarak yaptım. İsterseniz kahverengi yeri buradaki yine aynı renkten de yapabilirsiniz. Veya hiç bu kısmı yapmadan buradaki anlatacağım şekilde tek askı olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ben burada sizlere aynı zamanda ölçü olarak vermek istiyorum. Askımın ölçüsü istediğiniz uzunlukta yapılabilir. Daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Bakın uzunluk 58 santim yaptım ben. Bir de buradaki kahverengi yaptığım yerin de ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın tam 20 santim uzunluğunda. İlk önce bu kısmı yapacağız. Daha sonra da kahverengi iple bu yeri öreceğim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bunu arasından geçirip bu şekilde askımızı hazırlayacağız. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. İpimi ben burada aldım. Alttan çantaya dikmek için birazcık ip bırakacağım. Ben burada askı yaparken 6 tane sık iğne üzerine askımı yaptım. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Daha kalın olmasını isterseniz burada sık iğne sayısını arttırıp daha ince olmasını isterseniz sık iğne sayınızı azaltabilirsiniz. Şimdi 6 tane sık iğne için ben 7 tane zincir çekeceğim. Bu kadar ip yeterli. Çantaya dikmek için kullanacağız. Şimdi ipimi ben burada aldım ve kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Hemen 6. zincire battım ve birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi birer tane burada zincirlere batıp sık iğne yapacağız. 3, 4, 5 ve 6. son zincire de battım. 6. sık iğnemi yaptım. Bakın şimdi buradaki kısa ipimiz sol kenarda kalmış olacak. Şimdi buradan bakın şu şekilde parmağımla tuttum. Kısa ipimiz bakın sol kenarda, şu şekilde parmağıma tuttum. Şimdi bizim bakın burada ilk yaptığım sık iğne benim burada. Yalnız batarken sık iğnemiz şu şekilde başağımız. Başağın bakın içte kalan tek kanadı bakın içeride kalacak. Biz üsttekine batacağız her zaman. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bizim buradaki sık iğnelerimiz bu şekilde. Şu şekilde yaptığımız zaman parmağımızı tuttuğumuz zaman bakın başağın içteki kanadı içeride kalacak. Biz üsttekine batacağız ve onun bir tane de bakın önünde kısa bir tane ilmek var. Bunun ikisine batacağız. Her zaman bu içteki başağın içteki kanadına batmayacağız. Üsttekine ve onun önündeki kısa ilmeği ikisini birlikte alacağız. Böyle yaptığımız zaman buradaki içte kalan tek kanadı kalacak ve askıya dolgunluk verecek esnemeyen bir askı elde etmiş olacağız. Bakın şimdi ilk sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki ilmeğe battım. Şimdi burada biz askımızı spiral şekilde döne döne öreceğimiz için birleştirme yapmadan öreceğiz. İlmek kaydırma yapmayacağım. Şimdi ikisine birlikte battım. Bakın ilmek çıkarttım. Bakın tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Burada ilk yaptığım sık iğneye belirgin olması için işaretleyici takmak istiyorum. Sık iğneye işaretleyici taktım. Hep üstteki tek kanadı ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. İkinci sık iğne. Tekrar bir yanındaki ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım. Üçüncü sık iğne. Bir sonraki bakın üstteki duran tek kanat ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte battım. 4,
Tekrar bir yanındakine battım ve önündeki kısa ilmek 5. Bakın son bir tane kaldı. Bakın en son üstteki duran tek kanat ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım ve 6 tane burada sık iğnemiz oldu. Bakın ilk işaretleyici taktığım yerle birlikte burada 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi işaretleyiciyi çıkartacağım. Artık bundan sonra işaretleyici takmayacağım çünkü burada 6 tane sık iğnemizi yaptık. Döne döne önümüze gelen boşluklara batıp sık iğne yaparak askımız büyüyecek. Şimdi bakın ilk işaretleyici taktığım yer üstteki duran tek kanat ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım. Tekrar sık iğne. Hemen bir yanındaki ilmek. Bakın hep başaklar iç tarafta kalıyor. Zaten bunlara batmamız çok zor, mümkün değil. O yüzden bakın hemen yanındaki ilmek ve onun önündeki kısa ilmek. Tekrar battım. Tekrar bir yanındaki üstteki duran tek kanat ve onun önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım. Bu şekilde her ilmeğe batacağız. İkisini birlikte tekrar ördüm. Bakın hemen bir yanındaki ve onun önündeki kısa ilmek. Kendini belli ediyor, batacağımız yerler çok belirgin. Bakın tekrar önündeki kısa ilmeğin ikisini birlikte aldım. Böylece içteki kanada batmadığımız zaman askımıza dolgunluk verecek ve esnemeyen bir askımız olmuş olacak. Bu şekilde isterseniz bu askıyı daha kalın yapıp normal çanta askı olarak da kullanabilirsiniz. Daha önce yaptığım çantamda kullandığım bir askı modeli. Bu şekilde bakın tekrar önündeki kısa ilmek. Tekrar bir yanındaki her boşluğa döne döne örüp sık iğnemizi yapacağız. Bu 6 tane sık iğne üzerinde askımızı istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Bakın uzamaya başladı. Tekrar bir yanındaki. Bu şekilde çantamızı istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örmeye devam edelim. Ben burada 57 santim oluncaya kadar askımı büyütüp geliyorum. Askımı ben burada bakın 57 santim oluncaya kadar ördüm. Şimdi en son burada bitişi de şu şekilde yapacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın en son yeteri uzunlukta ördük. Ve buraya hemen bir yanındaki tekrar ilmeğe ikisini birlikte alıp buradan bir ilmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çektim ve ipimi tekrar çantaya dikmek için yeteri kadar ip bırakıp burada ipimi koparttım. Bu şekilde askımı tamamladım. Şimdi buradaki kahverengi olan kısmı öreceğiz. Burada isterseniz farklı, ben burada kahverengiyle ördüm. Aynı renginden de yapabilirsiniz ya da farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi bu kısmı sizlerle paylaşacağım. İpimi ben burada aldım. Kahverengi ipimle başlayacağım. Ben burada 9 tane sık iğne ile başladım. Kahverengi ipim diğer ipime göre biraz daha kalındı. Buradaki önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta, bakın yaptığımız askıya rahat bir şekilde bunun içerisine girdirebilmemiz gerekiyor. Buna göre yaptığınız askıya göre burada sık iğne sayınızı artırıp azaltabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada 9 tane sık iğne yaptım. Eğer ipiniz daha incedir 10-11 tane de sık iğne de başlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tekrar başlangıcımızı yapacağız. İpimi ben burada aldım. Ve ilk bunu kilit yaptım. Onu zincirden saymıyorum. Toplamda 9 tane zincir çekip geliyorum. 1, 2, 9 tane zincir çektim. Bakın şu şekilde parmağımla zinciri tuttum. Şimdi burada spiral bir şekilde döne döne öreceğiz. Hiç birleştirme yapmayacağım. Şimdi ilk yaptığım, bakın buradaki zincirin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın ilk buraya sık iğnemi yapmış oldum. Buraya işaretleyici takacağım. Hemen bir yanındaki zincire geldim ve tekrar buraya sık iğne 2,
bir sonraki nokta 3, bir sonraki nokta 4, 5, bir sonraki noktaya batıyorum 6, tekrar bir yanındaki zincirin içine 7, tekrar bir sonraki nokta 8 ve bakın tam en sonki yaptığım zincir noktasına da battım ve 9 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye geldim. Burada işte dediğim gibi birleştirme yapmayacağım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. Tekrar birinci sık iğne. Burada artık işaretleyici takmama gerek yok. Spiral bir şekilde döne döne her bir sık iğnenin içerisine batıp tekrar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın bir yanındaki sık iğne. Buradaki sık iğnelere batarken bakın başakların ikisini birlikte alıyorum. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. Daha önceden biz bu şekilde çantamıza çantanın askı yapmıştım. Tekrar detaylı videosunu izlemek isteyenler için videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Her bir sık iğneye birer defa batacağız. Döne döne askımızı büyüteceğiz. Ben bu şekilde 20 santim burada kahverengi ipimle ördüm. Bakın her bir önümüze gelen sık iğnenin içerisine batarak ilerliyoruz. Şimdi bakın buradaki yaptığımız askıyı da şu şekilde ölçüsünü alabiliriz. Bakın buradaki ip bıraktığımız yeri içerisine şu şekilde bunu olup olmadığını bu şekilde anlayabilirim. Şimdi bunun içerisine askıyı bakın rahat bir şekilde içerisine giriyor. Sizler de bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Ben 20 santim kadar askımı büyütüp geliyorum. Bu şekilde ben askımı tamamladım. Şimdi bu yaptığım askıyı çantaya dikeceğim. Çantanın ben diğer taraflarını diktim. Bir tarafı kaldı. Şimdi onu da birlikte dikeceğiz. Burada dikmeden önce şunu göstermek istiyorum. Ben burada bakın çantanın kenarına halter taktım. Kenar kısmını bir motifi içe doğru şu şekilde katlayıp bakın şöyle halteri buradaki sık iğnelerin arasından karşı tarafa doğru bunu buradan çıkartıp bakın halterin buradaki kısmı da takıyoruz. İster bu şekilde kullanabilirsiniz ya da burada halter yerine tam kenar kısmına buraya çıt çıt dikebilirsiniz ya da tamamen açık bir şekilde de çantanızı kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sizlere göstermek istedim. Şimdi çantanın askısını şöyle ölçü vermek istiyorum. Tam orta kısımdan tam 16 santim boşluk bıraktım. Ortada bir motif kalıyor ve diğer motifinde bakın kenardan saydığım zaman bir ikinci tam boşluk kısmına denk getirdim. Şimdi bu kısma da ben diğer tarafları diktiğim için tam bu noktaya askımı denk getireceğim ve buraya dikme işlemini yapacağım. Askının ucuna dikmek için ip bırakmıştık. Şu şekilde bakın burada 1 2 3 sıra burada sık iğne kısmımız var. Şimdi bu noktaya battım. Dikerken de geniş uçlu iğne kullanıyorum. Ve buradan diğer tarafa iğnemi çıktım. Şimdi burada dikerken dikkat etmemiz gereken nokta bakın yan şekilde dikmeyeceğim. Yan diktiğimiz zaman çantanın dış tarafından bu dikiş izi belli oluyor. O yüzden bakın şu şekilde tam yukarı doğru. Tam buradaki sık iğnelerin olduğu yöne doğru yukarı yönlü ve aşağı yönlü şekilde dikme işlemini yapacağım. Sadece burası sağlam oluncaya kadar dikeceğiz. Bakın bir sonrası. Bakın şuradaki nokta. Bakın tam yukarı doğru geldim. Yukarı doğru geldiğim için hemen bir yan tarafa geçiyorum. Tekrar bir sonraki nokta. Bakın şimdi burada aşağı yönlü olarak iğnemi arka tarafa doğru çıkartacağım.
Dikiş izi belli olmayacak şekilde askımızı sağlam oluncaya kadar dikeceğiz. Bu şekilde askımı diktim. Çantamızı tamamlamış olduk. Çantamı ben burada tamamladım. Gerçekten çok şık, güzel bir çanta oldu. Çantamızı ister bu şekilde açık halde kullanabilir ya da iki tane burada vidalı böceği var. Bunu kenarlarından çantanın, bakın kenardaki motifleri şu şekilde katlayıp iki kenarından da burada vidalı böceğimizi takabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok şık oldu. Çantanın içini de göstermek istiyorum ben. İçini astar yaptım. Bakın şöyle. Kullandığım astar kumaşım, dak keten kumaş kullandım. Karşılıklı cep yaptım ve orta kapanma yerine çıt çıt diktim. Gerçekten bu şekilde muhteşem oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın eni tam ağız kısmından ölçtüğüm zaman eni 44 santim ve çantanın boyu tam boyu 32 santim. Çantanın taban derinliği de 12 santimde derinlik var. Harika bir çanta oldu. Toplamda ben 350 gram kağıt ip kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.